Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerde tırnak kesimi ve ayak bakımı konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. En başta tabii ki köpeklerimizin de tıpkı bizler gibi tırnakları zaman içerisinde uzuyor. Özellikle şehir yaşantısında olan köpekler şehir içlerinde uzun yürüyüşlere çıkıyorsa ya da bahçede yaşayan köpekler sert zeminlerde hareket ediyorsa zaman içerisinde basış modeline göre bazı ırklarda mümkün, bazı ırklarda mümkün değil. Çünkü her ırkın basış modeli birbirinden farklı olabiliyor. Bazı ırklar basış esnasında, yani aktarım esnasında tırnakları yere dokunduğu için zaman içerisinde törpüleniyor. Özellikle sert zeminde, şehirde gezinti yapan köpeklerde eğer ayak basışı buna imkan tanıyorsa ve hiç tırnaklarını kesmeniz gerekmeyebiliyor. Daha ileride açıklayacağım. Rudimenter parmak hariç, yani yukarıda yere temas etmeyen rudimenter parmakları hariç diğer parmakları, tırnakları yere temas ettiği için törpülenebiliyor. Ama genel anlamda köpeklerimizi ayda bir mutlaka tırnaklarını ve ayaklarını bakıma sokmamız gerekiyor. Özellikle kış aylarında buna daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Karlı havalarda köpek özellikle karda çok fazla gezinti yapıyorsa tırnaklarının aşırı uzun olması, karda bazı şeyleri organize edemediğimiz için, işte taşların, kaya parçalarının üstüne kar yağdığı için köpek koşma ya da oynama esnasında tırnaklarını takıp kendini yaralayabiliyor. Özellikle aşırı uzamış olan tırnaklarda şu tip riskler söz konusu olabiliyor. Köpeğin koşmalar ya da oynamalar ya da manevralar esnasında tırnağının söylediğim gibi takıp tamamen canlı dokudan ayrılması, ki çok acı verici bir şey ve iyileşme süreci de uzun süren bir olgu ve enfekte olma riski de olan bir olgu. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Genellikle bu tip durumda tırnakları aşırı uzamış köpekler düşüyor. Bunun haricinde tabii ki köpeğinizle oyun ilişkinizde mutlaka köpek patilerini kullanıyor. Her ne kadar üstünüze atlamaya yönelik köpeğinizi eğitmiş olsanız da bazı diyaloglar esnasında tırnaklarının patilerini kullanabiliyorlar. Bu da sizin ciddi anlamda çizilmeniz ve yaralanmanıza sebebiyet verebiliyor. O yüzden tırnaklarının uzamasını kontrol altında tutmak gerekiyor köpeklerin. Özellikle evde yaşayan köpeklerde bu daha da dikkat edilmesi gereken bir unsur. Ve biliyorsunuz köpeklerin de patilerine baktığımız zaman, bakın bir Golden Retriever'ın patisine baktığımızda bütün köpekler için aynı şekilde 5 tane önde parmakları var. Bir tanesi rudimenter dediğimiz, yani gelişmemiş olan parmak. Diğerleri de gördüğünüz gibi 5 tane parmakları var ve aşağıdan baktığımızda da taban yastıkları var. Yine bir tane arkada büyük taban yastığı, 4 tane de ön tarafta taban yastığı içerir ayakları. Buradaki arka ayakta ise 4 tane parmak görüyoruz. Dikkat edin. 4 tane parmak var. Bazı köpeklerde burada rudimenter 1 ya da 2 tırnak görülebilir. Mahmuz diye adlandırılan çift tırnak veyahut da tek tırnak yine gözlemlenebilir. İşte bu tırnaklar, yani bu köpekte ön ayakta olan rudimenter parmakta ve arka ayakta bu köpekte yok, ama bazı köpeklerde bu kısımda da 1 ya da 2 tane mahmuz tırnak görebiliriz. İşte bu tırnaklar yere hiç temas etmediği için uzamaya devam ediyor. Özellikle de ihmal edilmiş köpeklerde bu tırnak uzayarak tekrar içeriye doğru dönüp tekrar ete girebiliyor ve bu ciddi anlamda acı verebiliyor ve yumuşak dokuda ciddi anlamda enfeksiyon oluşturabiliyor. O yüzden tırnaklarını ve ayaklarını düzenli olarak köpeğimizin kontrol etmemiz gerekiyor. Tıpkı bizim kendi ayaklarımıza önem gösterdiğimiz gibi köpeklerin de ayak bakımına önem göstermemiz gerekiyor. Çünkü onların ayakkabısı, ayakları ve taban yastıklarının çatlaklarına, bakımlarına, tırnaklarının bakımlarına ihmal etmemeliyiz. Şimdi bizim için neler gerekli? Mutlaka köpekler için üretilmiş köpek tırnak makasları vardır. Bunlar çeşit çeşit olabilir. Gördüğünüz gibi değişik markalarda. Mümkün olduğunca iyi kalite bir şey almanızı tavsiye ederim. Değişik modellerde ayarlanabilir, ayarlı olanları vardır. Genişlik ayarı yapabildiğiniz ayarlanabilir modeller, tıpkı burada olduğu gibi aralık genişliğini organize edebildiğiniz tırnak makası türleri var. Burada gördüğünüz gibi ayarlı tırnak makası ve daha profesyonel ürünler var. Şu şekilde kullanabileceğiniz daha profesyonel ürünler de var. Bir tane kendinize iyi işlevsel bir tırnak makası edinmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde
törpü kullanmanız gerekiyor. Normal insanlar için üretilmiş törpüler de var. Burada gördüğünüz gibi köpeklerin tırnakları için kullanılmak üzere törpüler de var ve özellikle taban yastıkları, pati yastıkları için kullanılmak üzere de ayak bakım kremlerinden yararlanabilirsiniz. Bu kremler genellikle keratin ve lanolin içeren ürünlerdir. Bunlar da özellikle kış aylarında ayaklardaki köpeklerin taban yastıklarındaki çatlamaların önüne geçmek hedefli olarak kullanmamız gereken ürünler. Şimdi bir köpeği tırnak kesmeye alıştırmak için neler yapmak gerekiyor? En başta köpeğin buna itiraz etmeyecek ve ürkmeyecek olması gerekli. Bunun için bir alıştırma süreci var. Tabii burada bizim köpeklerimiz buna alışkın olan köpekler. Düzenli bu manipülasyona alıştırdığımız için ve bebeklikten beri yaptığımız için alışkın köpekler. Ama bir köpek için en önemli noktalardan bir tanesi bu olayı travmatik bir şey gibi algılamaması. Çünkü ayağını tutuyorsunuz, yeri geliyor biraz çekiyorsunuz falan. Köpeği tedirgin edebilecek şeyler. Bunlar aslında biliyorsunuz tırnak canlı dokuya dokunmadığınız takdirde kesim esnasında hiç can yakan bir şey değil. Tıpkı bizlerde olduğu gibi ama bunu da anlatacağım, tırnak kesimi esnasında dikkat etmek gerekiyor. Canlı dokuya girmediğiniz sürece aslında köpeğin canını yakmıyor ama yapılan manipülasyonlar köpeği endişelendirebiliyor. O yüzden küçükten doğru kurgulamak gerekiyor köpekte. Mutlaka ödül kullanmakta fayda var. Mutlaka köpeğin rahat bir mental algıda olduğu zamanlarda tıpkı köpek tarama videomuzda olduğu gibi köpek gezmiş dolaşmış kafası rahat bir şekilde olması gerekiyor ve köpeğimizi getiriyoruz. Eğer köpeğinize pati vermeyi öğrettiyseniz ilk önce onu kullanabilirsiniz. Ver patini. Ver. Ver patini. Aferin sana. Bir tane ödül veriyorum. Patisine hafif, dikkat edin, hafifçe masaj yapıyorum bu manipülasyona alışması için. Aferin. Ver patini. Aferin sana. Aferin. Ver patini. Aferin sana. Ödüllendiriyorum. Biraz manipülasyona alıştırıyorum. Daha sonra tırnak makasımı aldıktan sonra yine köpekten aynı şekilde ver patini. Patisini istiyorum. İlk önce tırnaklarını kontrol ediyorum. Burada çok önemli olan nokta canlı dokuya girmemek. Beyaz tırnaklı köpeklerde yani şeffaf tırnaklı köpeklerde şeyi görebiliyorsunuz. Canlı dokuyu görebiliyorsunuz ve köpeğin tutup da canlı dokusuna kadar girmeniz gibi bir ihtimal söz konusu değil. Ancak siyah tırnaklı olan köpeklerde canlı dokuya girme ihtimaliniz vardır. O yüzden mümkün olduğunca tırnağın iç yapısına bakarak hareket edin. Bakın burada bu tırnakta mesela canlı doku çok yakın noktada. Bu tırnak kesime uygun bir tırnak değil. Ya da bu tırnaklara baktığımızda mesela şu tırnağın sadece kesime uygun olduğunu görebiliyoruz. Ve bakın köpek ödülünü alırken hafif ucundan tutup tırnağı kesiyorum. Tabii tırnağı kestikten sonra tırnak biraz daha pürtüklü bir yüzey haline geliyor. Pürüzlü bir yüzey haline geliyor. Hemen onu da tırnağı kestikten sonra yine ödüllendiriyoruz bir yandan. Tırnağı kestikten sonra törpüleyerek o travmatik olan kısmı yuvarlıyorum ve böylece ne sizi çizecektir ne de köpeği rahatsız edecektir. Törpüyle güzelce törpülüyorum. Aynı zamanda bu aletlerin sadece törpü şeklinde olan elektrikli olanları da var ama elektrikli olanlar çıkarttıkları ses ve hareketten ötürü bazen köpekleri irite edebiliyor. Ama onlar da küçükten itibaren alıştırıldığı takdirde sıkıntı oluşturmuyor. Şimdi bir de siyah tırnaklı bir köpekle size uygulamayı göstereceğim. Şimdi bakın hem siyah hem beyaz tırnakları olan bir köpekle aynı şekilde denemeyi yapacağız. Tırnak kesimi. Şimdi yine aynı şekilde ödül veriyoruz. Bu köpek tırnak kesimine alışık bir köpek değil. O yüzden birazcık rahatlatmak gerekiyor. Ne yapmak lazım? Ödül verirken ayağını alıyorum. Birazcık masaj yapıyorum. Ve bir yandan da ödül yiyor. Şimdi ödül verilirken ben bir yandan tırnaklarını manipüle edeceğim. Bakın burada rudimenter tırnağı tamamen siyah. Elimle baktığım zaman şunu hissedebiliyorum. Burada da canlı doku yakın noktada sayılabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor keserken. Canlı dokuya denk getirip hem köpeğin canını yakmak ve travmatize olmasına sebebiyet vermemek hem de bakın kestim küçük bir şekilde. Hem de ne önemli, canlı dokuya girersek yoğun kanama şekillenebilir. Bunun yanı sıra da enfeksiyon riski doğurabiliriz. Diğer tırnakları da bakın siyah tırnak.
Yine aynı şekilde tutuyorum. Uç kısmından kesiyorum. Bakın yine gel bakalım. Diğer tırnak yine uç kısmından hafifçe kesiyorum. Beyaz tırnakta zaten canlı dokuyu çok net görüyorum. O yüzden rahat davranıyorum. Ama siyahlarda parmağımla bakıyorum. Canlı dokunun nerede olduğunu gözlemliyorum. Ondan sonra da ucundan kesiyorum ve daha sonra da yine aynı şekilde törpüleme işlemini bu köpekte de yapmak gerekiyor. Söylediğim gibi başımıza görebilecek en kötü şeylerden bir tanesi köpeğin tırnağının kesimi esnasında canlı dokuya girmek. Hem köpeğin canını çok yakmak ve bundan sonra yapacağımız tırnak kesimlerinde bir handikap oluşturmak. Köpeğin endişe kazanmasına sebep olmak. Bir diğeri de enfeksiyon ve kanama riski, hatta bu topallamaya kadar gidebilir. Unutmamamız gereken rudimenter parmağın, yani kullanılmayan parmağın tırnağına özellikle dikkat etmek ve sadece ön tırnaklar ya da arka tırnaklar değil, her ikisini de düşünmek gerekiyor. Yani hem manikür hem pedikür yapılması gerekiyor köpeğe. Sadece kendimizi düşünerek sıçradığında sadece bana ön patileri temas ediyor, o yüzden ön tırnaklarına kessek yeterli diye düşünmemek gerekiyor. Ayak bakımı için de ayağın temizliği yapıldıktan sonra alkolsüz bir mendille yine ilk önce ayağın bir temizliğini yapıyoruz. Ayağı alıyorum nazikçe, güzelce ayağın özellikle taban yastıklarını, bakın burada da görüyorsunuz taban yastıkları. Taban yastıklarını güzelce siliyorum. Taban yastıklarını sildikten sonra non-toksik dezenfektanlardan herhangi bir tanesini kullanıyorum. Tekrar dezenfektan kullandıktan sonra parmak aralarını da kapsayacak şekilde, bu arada tabii ki bu bakım esnasında parmak aralarını da kontrol etmiş oluyorsunuz. Bazen yabancı cisimler, taş parçaları, çamur parçaları ya da otlar, dikenler falan girebiliyor araya, ya da mıcır parçaları. Bunların olup olmadığını kontrol edip güzelce sildikten sonra, kuruttuktan sonra ayak bakım kremlerinden kullanmaya özen gösteriyorum. İyi marka bir ayak bakım kreminden alıyorum ve köpeğimin ayağına, taban yastıklarına güzelce yedirecek şekilde masaj yaparak taban yastıklarında özellikle çatlamalar ve kurumuş taban yastıklarını nemlendirmek hedefli, daha dirençli olması, daha dirayetli olması hedefli olarak güzelce masaj yaptırıp bu kremleri ya da waxları ayaklarına sürerek taban yastıklarında sağlıklı ve daha dirençli olmasını sağlıyorum. Arkadaşlar, özellikle köpeğinizin tırnaklarını her ay mutlaka kontrol edin. Küçük trimler, törpülemeler ya da küçük makas manipülasyonlarıyla tırnakların uzamasını mutlaka kısıtlayın. Çünkü uzun tırnak, söylediğim gibi, köpeğinizin başına büyük dertler açabilir. Özellikle tırnak kırılmaları, çatlamaları ya da tırnak kalkması dediğimiz, bir yere takılıp kalkması genellikle köpeğin tırnağının aşırı uzun olmasına bağlı olarak oluşur.